Günümüzde Müslümanların en büyük sorunlarından birisi dinlerini anne babalarından gördüğü haliyle yaşamak. Dinimizde neye, niçin inandığımızı öğrenip özümsemezsek, hikmetini anlamadığımız birçok soru işaretiyle imanımız giderek zayıflar. Eğer dinde anlamadığımız bir şeyler varsa bizden daha iyi bilen birilerine sormamız gerekiyor. Şayet cevapları bizi tatmin etmiyorsa bunu onlara söylemeliyiz. Daha iyi bir açıklamaya ihtiyacım var demeliyiz ki bize bu konuda tatminkar cevaplar verebilecek daha bilgili kaynaklara bizi yönlendirebilsinler. Sormak sadece hakkımız değil, ayrıca sorumluluğumuz. Ümmet düşünmeyi bıraktığında, ümmet düşünme mirasını gelecek nesillere aktarmayı bıraktığında ümmetin başına en kötü şey gelir. Bir sonraki nesil sadece anne babası Müslüman olduğu için Müslüman olurlar. Bu ümmetin başına gelebilecek en kötü şeydir. Çünkü bundan sonra bir çocuğun İslam'a tutunmasındaki tek sebep anne babasının çocuktan bunu beklemesi olur. Hepimizin bildiği üzere ailelerin ayrı ayrı hayat sürdüğü bir zamanda yaşıyoruz. Ve şu anda gençler ailelerinden oldukça bağımsız bir hayat sürüyorlar. Üniversiteye gidiyorlar, iş sahibi oluyorlar ve ailelerinden ayrı yaşamaya başlıyorlar. Kendi hayatları var, durum bu değil mi? Ve kendi hayatları olduğu zaman ister Budist, ister Hindu, ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Müslüman olsun fark etmez. Göreceksiniz ki büyük çoğunlukla anne babalar dindar ancak çocuklar dindar değiller. Ve şöyle diyorlar, babam beni her hafta cumaya götürürdü ama şimdi babamla yaşamıyorum. Üniversitedeyim, özgürüm, şimdi gitmek zorunda değilim. Gitmek için bir sebebim yok artık. Tek sebep ailemdi. Ve tatilde ailelerinin evine döndükleri zaman yeniden cumaya giderler. Sonra tekrar üniversiteye dönerler ve yeniden özgür olurlar, değil mi? Bu neden oluyor biliyor musunuz? Çünkü bizler çocuklarımıza İslam hakkında nasıl düşünmeleri gerektiğini öğretmiyoruz. Sadece çocuklarınız olarak düşünmeyin. Kardeşiniz, yakınlarınız, hatta kendiniz için de bu durum söz konusu olabilir. Neden Müslümanız? Allah'a neden inanıyoruz? Kur'an'ı neden kabul etmemiz gerekiyor? Neden akıllıca sorular sormamız gerekiyor? Bu konularda hem kendimiz bilinçlenmeli hem de çocuklarımızı ve çevremizi bilinçlendirmeye çalışmalıyız. Bizim dinimiz gözü kapalı kabul edilen bir din değil. 1400 senelik süreçte İslam alimlerimiz cevapsız hiçbir soru bırakmamışlar. Kafamıza takılabilecek her türlü soruya gerek onlardan gelen yazılı eserlerden, gerekse bu meselelerin işlendiği videolardan kolaylıkla cevap bulabilecek bir durumdayız. Taklidi imanla söylenene uyarız mantığıyla bu zamanda İslam'ı yaşamak gerçekten kolay değil. Örnek olarak Kur'an'da anlatılan İbrahim Aleyhisselam kıssasına bakalım. İbrahim Aleyhisselam sorularını sadece insanlara sormadı. O yeri geldi Allah'a bile sordu. Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster. Bunu nasıl yapıyorsun? Allah'a bile sordu. Allah da ona şunu sordu. İman etmiyor musun? İnanmıyor musun? O da dedi ki hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için soruyorum. Allah İbrahim Aleyhisselam aracılığıyla bizlere şunu öğretiyor. Kalbimiz tatmin olana kadar soru sormaya devam etmeliyiz. Kalbimiz huzur bulana kadar araştırmalıyız, düşünmeliyiz ve çocuklarımıza düşünmenin önemini aşılamalıyız. Maalesef artık günümüzde İslami eğitim dahi düşünme üzerine değil. Şu sureleri ezberleyin, abdest almayı öğrenin, namaz kılmayı öğrenin, bitti. Niçin namazı kılmamız gerektiği üzerinde tefekkür yok. Tecvidini iyi, bitti. Bugünlerde çocukların Kur'an'ı ezberlemesi neredeyse cennet biletini kazandığı anlamına geliyor. Fakat hafızlıktan bir zaman sonra ateist olan gençler gerçeğinin farkında değiliz. Bu çocuk Kur'an'ı ezberlemiş, Kur'an'ı okuyor ancak hiçbir zaman Kur'an'ın tek bir ayeti üzerinde düşünmemiş bile. Bu nasıl olabilir? Çocuk efela te'akilun ayetini okuyor, hala aklınızı kullanmayacak mısınız ayetini okuyor ama hiç düşünmüyor. Bundaki ironiyi görüyor musunuz? Çocuk teravih namazını kıldırıyor, bizler de çocuğun Kur'an ezberlemesini kutluyoruz. Çocuk namaz kıldırıyor ve namazda Allah'ın çağrısı karşısında kafirlerin hali, kendilerini çağıran çobanla kendilerine söyleneni bağırıp çağırma gibi duyup ondan hiçbir şey anlamayan sürünün misali gibidir diyen ayetleri okuyor ve hiç kimse anlamıyor. Çocuk bu ayetleri okuyor ve kendisi anlamıyor. Maalesef bu ümmet için büyük bir trajedi. Bunun son bulması lazım ve yeni neslin bunu değiştirmesi lazım. İnsanları ateizme karşı ne cezbediyor biliyor musunuz? İnsanları dinden ne uzaklaştırıyor? Şimdi bilime inanıyorum, Allah'a inanmıyorum diyen insanlar var. Neden? Çünkü diyorlar ki bilimde, felsefede, ateizmde düşünüyorsun ama dinler düşünmeni, araştırmanı istemiyor. Belki diğer dinler düşünmeni istemiyor olabilir. Ancak bizim dinimizin temelinde, kökünde düşünmek var. Kur'an onlarca yerde bize akledip düşünmemizi istiyor. Yıldızlardan, dağlardan, denizlerden, bitkilerden çeşitli misaller vererek delil dolu oralar, inceleyin diyor.
Kainat kitabını Rabbimizin adıyla okuyup imanımızı güçlendirmeli ve ümmetin geleceği olan çocuklarımızı da neye niçin inandıklarını hem aklen hem kalben tasdik eden güçlü bir imanla yetiştirmeliyiz.